Kıymetli izleyicilerimiz, dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Avrupa'da da büyük bir zam fırtınası var. Her alanda, başta enerji olmak üzere gıda fiyatlarında ve vatandaşlarımızın yoğun olarak tüketmiş oldukları diğer pek çok alanda, tüketim yaptıkları alanlarda maalesef fiyatlar uçmuş vaziyette. Almanya'daki fiyat artışları artık önlenemiyor mesela. Bunlarla ilgili olarak da size bazı rakamları vereceğim. Bakın, benzinin fiyatı geçen yılın bu dönemine göre %41,2 oranında arttı. LPG %46 arttı. Dizel %48,5 oranında arttı. Yine arkadaşlar, enerji ve yakıt fiyatları toplamda ortalama %22,1 oranında yükselmiş vaziyette. Kalorifer yakıt fiyatı bir yıl içinde %101,1 oranında arttı. %100 arkadaşlar, daha fazla artmış vaziyette. Gıda ürünlerinden yumurta %14,7 oranında arttı. Patates %35,5 oranında arttı. Koyun, keçi ve sığır eti ise %20 oranında fiyatını son bir yılda arttırdı. Metal fiyatları %60,9, kereste fiyatları %48,4 oranında yükseldi. Ve arkadaşlar, pek çok ulaşım alanında da zamlar var biliyorsunuz. Deutsche Bahn tren seferleri fiyatlarına ciddi bir zam yaptı. Bunun yanı sıra taşıt fiyatları da %6,4 oranında araç fiyatları artmış vaziyette. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Avrupa'nın tamamında neredeyse böyle, ben Avrupa'nın en zengin ve Avrupa Birliği'nin bir numarası olarak gördüğümüz, bildiğimiz Almanya'dan bahsediyorum. Almanya'da şu anda özellikle gıda fiyatlarının ciddi anlamda yükselmiş olması, ev kiralarının yükselmiş olması, akaryakıtın yükselmiş olması vatandaşların almış oldukları bu parayla geçinmesini gerçekten çok büyük bir zorluğun içerisine sokmuş vaziyette. Bakın, Hürriyet'te yer alan habere göre Almanya'nın Köln kentinde işçi olarak çalışan Zafer Akdemir şunu söylüyor. Enerji fiyatları aşırı derecede pahalandı. Şu ana kadar gaza 100 euro ödüyorduk. Bu gelecek yıldan itibaren 200 euro olacak. Bu aynı zamanda benzin fiyatlarına da yansıyor. Orada da son bir yıl içinde aşırı düzeyde bir patlama oldu diyor. Fiyat artışlarını market alışverişlerinde hissettiklerini belirten Akdemir, alışverişte %20, %30 gibi bir pahalılık görünüyor diyebilirim. Ev kiraları da son 1-2 yıl içinde aşırı düzeyde artmış durumda. Zaten ev fiyatları, kiralar uçmuş vaziyette. Yine başka bir vatandaşımız bu konuyla ilgili görüşlerini Hürriyet'e şöyle aktarıyor. Ömer Salman, hayat pahalılığı şiddetli bir şekilde devam ediyor. Özellikle benzin fiyatları geçen seneye oranla çok daha farklı bir noktaya vardı ve daha da yükseleceğe benziyor. Mutfak masraflarının da arttığını belirten Ömer Salman, eskiden 50 euro ile çok sayıda torbayla çıkıyordun, şimdi o kadar torbayla çıkamıyorsun, arada ciddi farklar var diyor. Her ürünün fiyatını kontrol edemiyoruz ama sonuçta miktara baktığımız zaman ciddi bir zam söz konusu. Kızımı evlendirdim. Onun için ev baktık. 60 metrekare daireye 800-900 euro kira isteyenler var. Köln'ün standart yerlerinden bahsediyoruz. Aşırı zengin yerleri değil. Hayat şartları eskisi gibi değil. Çok fiyatlar artmış durumda diyor. Bir başka vatandaşımız. Köln'de yine taksicilik yapan Merih Kırkıcı kardeşimiz şunları söylüyor. 80 euroya aldığımız mazotu şu anda 110 euroya alıyoruz. Gıda fiyatlarında da çok ciddi anlamda artışlar var. Ekmek, peynir gibi en ufak şeylerde bile artış söz konusu. Almanya'daki toptan eşya fiyat endeksi de arkadaşlar bildiğiniz üzere son dönemde %15,2 oranında artmış vaziyette. Bu artış ve vatandaşlarımızın da ifade ettiği gibi önlenemeyen bu zamlara karşı çözüm yolu mutlak surette devlet tarafından sübvanse edilmeli. Yani vatandaşa destek ödemeleri yapılmalı. Mutlaka arkadaşlar, özellikle bu fatura ve kiralarla ilgili verilen sosyal yardımların miktarı arttırılmalı. Aksi halde bu içinde bulunduğumuz yıl ve sonrasında maalesef pek çok kişi ekonomik olarak dar boğazın içerisine girecek. Yani devleti yönetenler de biliyor, halk da biliyor. Buna rağmen maalesef hiç kimse elini cebine atmıyor.
Türkçesi bu. Verilen sosyal yardımların koronavirüsle ilgili olarak mutlaka arttırılması gerektiğini söylüyoruz. Esnafa da, işçiye de, emekliye de, yani verilen tüm yardımların, sosyal yardımların mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Arkadaşlar, markette, çarşıda, pazarda ucuzluk diye bir şey yok artık. Her şey almış başını gidiyor. Fiyatlar 2'ye 3'e katlamış vaziyette. Bakın, özellikle hanım izleyicilerimiz daha iyi bilecektir. Gıda fiyatları son bir yıl içerisinde en az %25 oranında arttı. Ucuz market olarak bilinen Aldi'ydi işte vesaire, diğer marketler Lidl'dı vesaireydi. Bunlar bile artık ucuz market değil. Ucuzluk diye bir şey yok artık. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ben buna inanıyorum artık. Almanya'da da yok, Fransa'da da yok, Hollanda'da da yok. Yok, yok, yok. Yani ucuzluk öldü. Allah rahmet eylesin. Ucuzluk diye bir şey yok arkadaşlar. Yani baktığımız zaman böyle bir tablo var karşımızda ama siyasetçiler her ne hikmetse hiçbir şey yapmak istemiyorlar. İşte vatandaşlarımızı duydunuz. Anlattı. Yani şu anda elektrik faturasını 50 euro ödeyen 100 euro ödüyor. 100 euroluk benzin alan kişi 200 euro almak zorunda. Yani ikiye katlamış vaziyette arkadaşlar fiyatlar. Ama siyasetçiler görmek ya da duymak istemiyorlar. Şimdi şu kiralarla ilgili olarak mutlaka devletin daha büyük katkı vermesi gerekiyor. Bu kiralarla arkadaşlar insanların geçinebilmesi mümkün değil. Almanya'da ortalama insanlar 2000 euro civarında maaşlar alıyorlar. Sadece kiraya 800 euro verirse, faturalarına da 300-400 euro harcarsa, verirse geriye kalan parayla karnını doyurur ya da doyuramaz. Ne yapacak yani eğer sosyal yardım almıyorsa ayrıca? Nasıl geçinecek? Emeklileri zaten insan yerine koyan yok. 600-700 bin euro ile al sana geçin diyorlar. Sosyal yardımlar olmasa zaten emekliler yaşayan birer ölü demektir. Pek çok vatandaşımız emekli maaşı yetmediği için Türkiye'ye gidiyor. Niye gidiyor? Hiç olmazsa euro daha değerli, bir nebze olsun daha insani şartlarda yaşamak için. Çok sayıda emeklimiz var böyle arkadaşlar. Ama siyasetçiler görmek, duymak istemiyorlar her ne hikmetse. Değerli izleyicilerimiz, lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları da videomuzun altına yazın ya da bizim kanalımızın sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Bunları siz de ne düşünüyorsanız lütfen paylaşın. Sizden bir tek ricam var. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için videolarımızı beğenmenizi ve mutlaka kanalımıza da abone olmanızı sizlerden rica ediyorum.